Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben stajyer doktor Deniz Özgan. Üçüncü videomuzda Almanya'da staja dair serimize devam ediyoruz. Bu videoda sizlere ameliyathane sürecinden bahsedeceğim arkadaşlar. Bir önceki videoda sizlere poliklinik tecrübemden bahsetmiştim. Takdir edersiniz ki bir hastanede poliklinik dışında en çok vakit geçirilen yer ameliyathanedir. Benim de aynı şekilde olmuştu. Ameliyathaneye geçmeden önce soyunma odasında üstümüzü değiştirip dinlenme odasına geçiyorduk arkadaşlar. Burada stajım esnasında bu soyunma odasında gerek scrubs, gerekse maske ve bone gibi ürünlerde hiçbir zaman bir eksiklik olmadığını, yani bir ürünün bile eksik görmediğimi açıkçası söylemem gerekiyor. Bunun dışında dinlenme odası da tam bir dinlenme odasından ziyade bilgisayarlı, bilgi kartları olan bir ofis gibiydi arkadaşlar ve ucunda da tatlı bir mutfak vardı. Burada dinlendikten ve ameliyathanenin hazır olmasını bekledikten sonra ameliyathaneye geçiyorduk arkadaşlar. Ameliyathane ile ilgili bahsedeceğim şey ise orada da tıpkı bizde olduğu gibi mesafeye ve steriliteye dikkat ediyorlardı arkadaşlar. Yani bizdeki gibi oldukça şiddetli bir dikkatti bu. Bunun dışında farklılıklardan bahsedecek olursam ameliyathanede bütün cihazlar her zaman hazır oluyordu arkadaşlar. Gerek skopi cihazı gerekse diğer ürünler, gerekse ameliyat esnasında kullanılacak ürünler ameliyat daha başlamadan odada hazır ediliyordu arkadaşlar ve bu malzemeler o odanın zimmetli ürünleriydi. Yani herhangi bir malzemenin 2 saniyeden daha uzun sürede hazırlandığını hiç görmedim diyebilirim. Bununla birlikte gördüğüm bir diğer farklılık ise bütün doktor ve hemşirelerin ameliyat başlangıç esnasında steril olurken çift eldiven takmasıydı arkadaşlar. Hastanın yatışının akabinde örtülmesini bir eldiven ile tamamladıktan sonra dıştaki eldiveni atıp cerrahi insizyon ve ameliyatın tamamlanmasını içteki eldivenle devam ediyorlardı. Bunu bir tercih mi yoksa kural olarak mı yaptıklarını gözlemlediğimde ise bütün doktorların ve hemşirelerin bu şekilde davrandığını gördüm arkadaşlar. Bunun dışında bizlerden farklı olarak gördüğüm bir diğer şey de yıkanma usulleriydi. Bizdeki yıkanma usul ve sıvılarından çok farklı olarak önce normal suyla yıkanıp bir havluyla kurulandıktan sonra dezenfektanla kendilerini steril ediyorlardı arkadaşlar ve yeniden bir suya temas söz konusu olmuyordu. Bu noktada sizlere verebileceğim en iyi tavsiye ise ameliyathane setinin mümkünse Almancasını, en kötü ihtimalle İngilizcesini ezbere bilmeniz arkadaşlar. Daha öncesinde böyle bir bilgim olmadığı için setin Almanca isimlerini ezberlerken gerçekten zorlanmıştım ve ilk zamanlarda biraz sıkıntı çekmiştim. Takdir edersiniz ki orada herhangi bir ameliyatta steril olursanız sizlerden istenecek ürünler yahut sizlere verilecek talimatlar Almanca olacaktır. O yüzden en azından ürünlerin adının Almancasını bilmeniz, hiç vaktiniz yahut ilginiz yoksa da İngilizcesini bilmeniz çok yerinde olur. Bunun dışında sizlere bahsetmem gereken ve hem enteresan hem de ilginç gelen, açıkçası imrendiğim bir şey daha vardı arkadaşlar. Bu da ameliyathanede bulunan bütün personelin radyasyon ölçüm cihazı bulunması gerektiğiydi arkadaşlar. Bizde sadece radyasyonla temas eden radyoloji doktor ve personelinde bulunan bu dozimetreler orada stajyerler dahil bütün personelde bulunma zorunluluğu olan cihazlardı arkadaşlar. Ayrıca ameliyata steril giren cerrahların yüzük olarak taktıkları bir dozimetre daha vardı arkadaşlar. Burada bu dozimetrelerin bulunması bir zorunluluk ve takdir edersiniz ki bu dozimetrelerin dolumundan sonra ücretli izine ayrılıyorlardı arkadaşlar. Maalesef ki ülkemizdeki cerrahlarda ben böyle bir şeye şahit hiç olmadım arkadaşlar. Hatta duymadım bile. Sadece radyoloji personelinde ve doktorlarında olduğunu gördüm. Dediğim gibi stajyerlerde de bulunması gerekiyordu bu cihazın ve zorunlu olarak beni de sisteme kaydetmeleri gerekiyordu. Daha öncesinde Türkiye'de sigorta girişimi olduğundan dolayı sahip olduğum SGK numarasını orada Alman sağlık sistemine kaydolmamda aktif olarak kullandılar arkadaşlar. Ve böylece şu anda Alman sağlık sisteminde bir personel numaram oluşmuş vaziyette. Burada sizlere vurgulamam gereken şey, herhangi bir SGK numaranız varsa bu numarayı ve bilgilerinizi çok iyi bilmeniz ve bir yerde kaydetmeniz arkadaşlar. Çünkü steril olarak ameliyata girecek iseniz bu cihazı taşımanız zorunluluğu oluyor ve bu cihazla birlikte sizlerin de sisteme kaydınızın gerçekleşebilmesi için bir numaraya ihtiyaçları oluyor arkadaşlar.
SGK numarası olmaksızın nasıl işlem yapıldığını ne yazık ki herhangi bir bilgi paylaşımı yapmadılar. O yüzden sizlere kişisel olarak aktarabileceğim bir tecrübem maalesef yok arkadaşlar. Ameliyathanede bahsedeceğim bir diğer şey ise oldukça sakin, oldukça neşeli ve herhangi bir bağırmaya yönelik ses tonunun asla şahit olmadığım bir sistemle ameliyatları yürütüyorlar arkadaşlar. Bu konuda özellikle bu sakinlik ve dinginlik beni oldukça cezbetmişti. Evet, ameliyathane sürecim hakkındaki bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda sizlere bir staj günümden bahsedeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın ve tabii ki kanalıma destek olmak için beğenmeyi, yorum yapmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle.